Merhabalar, ben Yasemin Eren. Ben fen bilimleri öğretmeniyim. Lisansım ve yüksek lisansım fen eğitimi üzerineydi. Şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde doktora yapıyorum yine fen eğitimi üzerine. Öğretmenliğe geçince ilk başta bir yıl kadar öğretmenlik yaptım. Sonrasında yaptığım çalışmalar biraz farklı olduğu için Ar-Ge kısmında çalışmaya başladım. Sonra da 6 yıl boyunca o öğretmenliğin üzerine 6 yıl boyunca da hem sistem koordinatörlüğü hem de yine aynı zamanda fen bilimleri öğretmenliği yapmaya devam ettim. Şöyle, ben fen bilimlerini zaten oldum olası seviyordum. Lisans eğitimi boyunca ben şunu yapmaya, kişisel özellik olarak da farklı şeyler öğrenmeye hevesli bir insandım. Hani öğretmenliğe başladığımda, evet şu konu var, bunu şurada da eklesek, şuradan müziği de eklemiş olsak deyip harmanlamak benim her zaman çok hoşuma gidiyor. Bir de yani benim temeldeki eğitim anlayışım şudur. Bir eğitim ortamında ismi sistem olsun, başka ne olursa olsun, bir eğitim ortamını siz ne kadar çok zenginleştirirseniz o kadar iyidir. Çünkü ben birazcık sınırları çok sevmiyorum. Birçok şeyi harmanlamayı seviyorum. O zaman kendimi iyi hissediyorum. Bir öğretmen olarak sınıfta kendime ben sadece normal, örnek veriyorum, ders kitabındaki etkinliği ya da bana sunulan Ar-Ge'nin sunduğu etkinliği sadece onu yapmış olduğumda kendimi çok iyi hissetmiyorum. Farklı bir şey katmalıyım. Yasemin öğretmen olarak orada bir imzam olması gerekiyor. Çünkü Ali öğretmen kendi birikimleriyle öğrencilerine şeyler katarken ben de Yasemin öğretmen olarak şimdiye kadar topladım, ben de başka bir şey katmalıyım ki yani olay sadece şey olmasın, kazanımlar olmasın diye. Çünkü sadece kazanımları vermek değil benim derdim. Beni projeler konusunda zengin bir okul olması için düşünmüştü ve benim yaptığım çalışmalarda, çeşitli yapılan toplantılarda benim hazır bulmuşluğumun biraz daha farklı olduğunu, benim yeteneklerimin daha farklı olduğunu bir öğretmene göre fark ettiler ve bana ek çalışmalar vermeye başladılar. Hocam şununla çalışır mısın, bunu yapar mısın diye. Ve ben bunları yaptığımda da farklı yapınca benim bu daha önceki tecrübelerimden kurumun içerisinde bu şekilde bir uzman oluşu onlara da iyi geldi. O anlamda bana görevler vererek de o tüm süreci yönetmem için de sistem koordinatörü unvanını vermişlerdi. Öncelikle bu süreci yönetmek şöyle, akademik bilgi evet, ona da tabii ihtiyacınız var, tecrübeye ihtiyacınız var. Yani siz eğer bir laboratuvara girdiğinizde bir şeylere dokunup onlarla bir şeyler, kendiniz de bir şeyler üretmeniz gerekiyor. Kesinlikle yaratıcı olmanız gerekiyor çünkü sizin malzemeniz olmayabilir, paranız yetmeyebilir, hedef kitlesi, o koşullara uygun davranmanız gerekiyor çünkü. O kısım da çok önemli. İletişim çok önemli. Çünkü lider olarak süreci yönetmeniz, insan ilişkilerini ve onun eğitimine katkı sağlamanız gerekiyor. Ve siz birisinin eğitimine katkı sağlamak için önce siz bir lider özelliğine sahip olmanız gerekiyor. Sizin alana elinizde tutmanız, bütün kendinizi sürekli geliştirmeye devam etmeniz ve buradaki edindiğiniz bilgilerle onlara ışık tutmak. Çalışma rutinim sürekli bir merak, sürekli bir arayış içerisinde. Arama yaptığınız yerler, zaman içerisinde üye olduğunuz sosyal medya grupları olabilir, takip ettiğiniz haber mecraları olabilir, değerli içerik sunan topluluklar ve kuruluşlar olabilir. Bunların en değerlisini öncelikle bulup takip etmeniz gerekiyor. Onlarda neler var, neler yok, hangi projeleri yapıyorlar. Sürekli aslında bir araştırma, sürekli daha ne yapabilirimi, bir yerde bir şey görüp onu kendimize entegre etme sürecini sürekli yaşıyorum. Bunun haricinde ulusal ve uluslararası projeleri araştırıp bunların bize uygunluğunu ve olay sadece yarışma değil, biz bu yarışmaya katıldığımızda benim öğrencilerime ne sağlayacak? Bir de şu etkinliklerimizi revizyonu için çalışmalar yapıyorum bir yandan da. Çünkü bir etkinlik yaparsınız evet ama bunu daha iyi, daha etkili nasıl yapabilirsiniz? Öncelikle hayallerimi gerçekleştiriyor olabilmem. Çünkü ben bir şey üretirken, bir proje üretirken önce onu içime daha da sinsin istiyorum. Ben bunu aldım ama hem şu işime yarıyor, hem bunu, hem çocuk şunu da kazanıyor gibi düşünüyorum. Ve bunları bir araya getirdikten sonra öğrencilerle o heyecanımı onlarla paylaşmak, onların bu etkinliği yapabiliyor olduğunu görmek. Bazen çok sevdiğim projeleri öğretmenlerimiz uygularken laboratuvarımız camlı, oradan böyle bakıp o heyecanı görmek çocuklardaki, o süreci yönetmek, o sürece dahil etmek, dahil olmak bana çok mutluluk veren bir şey. Bunu yaşamak diyebilirim kesinlikle. Zorlukları yine insan ilişkileri diyebiliriz. Çünkü şöyle bir durum var. Ben mesela bir projeyi hayal ederken ya da bir ders materyalini, öğretim materyalini sürece sokarken bir hayal ettiğim bir şey var. Ama o iletişimde eğer ben hayal ettiğim şekilde o uygulayıcıya onu hiç anlatamazsam olay farklı bir yere gidebilir. Yani bazen insanların insani özellikleri süreçte devreye girdiğinde bazı zorluklar olabiliyor. Ya da okulda sizin çok
süper olduğunu düşündüğünüz, işte hedefe yönelik olduğunu düşündüğünüz bazen bir bakıyorsunuz ki işlemiyor. Öyle durumlarda B planı olması gerekiyor. Ona hazırlıklı olmak gerekiyor. O birazcık bazen sıkıntı olabiliyor. Önünüze ne geliyorsa, müzik olsun, resim olsun, doğrudan bilimle ilgili olmayabilir. Ne geliyorsa önünüze her şeyle ilgilenin, etkinliklere, konferanslara katılın ve daha sonra onları birbiriyle entegre edebilmeyi düşünün. Çünkü fark yaratmak bu şekilde olur. Sadece kendi alanınızdaki akademik bilgiye sahip olmanız yeterli değil. Daha iyi iletişim kurmanız gerekecek, daha iyi harmanlamanız gerekiyor ve bence ne olursa olsun bu çeşitli insan faktörleri olabilir. Karşınıza insani faktörlerden kaynaklı zorluklar da çıkacak. Eğer siz kendinize bir hedef koyup o yolda karşılaştığınız problemlere değil de hedefe odaklanırsanız bunların hepsini aşacaksınızdır ve kesinlikle sosyal becerilerinizi sizin de geliştirmeniz gerekiyor. Bunun için de artık yaratıcı drama mı olur? Başka düşünme sistemlerinizi değiştirecek başka ne olursa hani herhangi bir kaynak, herhangi bir eğitim onları muhakkak kaçırmamanız gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü biraz en başında da söylediğim gibi siz alan uzmanı olabilirsiniz. Birçok öğretmen var. Birçok doktor var. Birçok mühendis var. Siz nasıl fark yaratacaksınız? Var olanla ne katabilirsiniz? Önemli olan bu.